Evet efendim, ikinci bölümden merhaba. Bu bölümde ne yapıyoruz? Bir motif daha yaptım. Beraberce eklemesini yapacağız. Bu motifleri eklerken eğer motiflerinizin yönünü belirliyorsanız, diyelim ki yukarıya doğru bakacak çiçeğimiz, hepsi yukarı baksa gayet güzel bir görüntü oluyor. Ya da yana bakacaksa hepsi aynı yana, sağ mı sola mı, ona karar veriyorsunuz veya aşağıya. Ve eklerken de dikkat ediyorsunuz, arada bazen yanlışlıklar olabiliyor. Şimdi motifimizi eklerken şunu da anlatmak istiyorum. Bir tane motifimiz şöyle gelirken bir motifimiz de böyle olacak ki şöyle bir V şeklinde gidişi olacak bizim kıyafetimizin. Ve ilk olarak da şuradaki ilk kirpiklerimizi eklemiyoruz ki bunun nedeni de şu. Şöyle 4 tane motif bir araya geldiğinde boş boş, şurada görüyorsunuz bir örneği var. Şu an 3 tanesi var. Dördüncü motifi eklerken hepsini aynı anda birleştirerek kirpiğimi yapacağım. Şurada da yapılmış örneğini görüyorsunuz. Şimdi burada sadece 2 tane örneğimizi, motifimizi birleştireceğiz. Böylece nasıl yaptığımızı bir göreceğiz. Zaten çok kolay. Hemen başlıyorum efendim. Aynı noktaya kadar geldim. Görüyorsunuz. Burada 4 tane zincir değil de 2 tane zincir çekiyoruz. Ve ben yanlış tığ takmışım. Hemen alıp geliyorum. 2 zincirimi çektim. Karşıdaki motifimi alıyorum. Ve tam ortasından, 4 zincirlerimin ortasından, kirpiğimden batıyorum. Ve ikisini bir çektikten sonra bir iki zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. İlk zincirimin içerisinden geçtim. Bir sık iğne yapıp tığımı alıyorum. Aynı noktaya yine trabzanımı yapıyorum. 3 zincirimi çektim. 1 2 3. trabzanın tepesine batıp bağlanıyorum sık iğne ile. 1 2 3 zincir. 1 2 3. yuvaya battım. Bir trabzan yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Hemen karşısına denk gelen, şöyle de açayım, bölüme batıyorum kirpiğime ve aynı işlemleri yapıyorum. Burada ister trabzan yapın, ister sık iğne yapın. Ben ilk sık iğne yaptığım için şu an hepsinin birbirine uymasını istediğimden dolayı da devam ediyorum. İpliğimin katına girdim. Tığımı aldım. Tekrar bir trabzan yapıyorum. 1 2 3 zincir. 3. trabzanın tepesindeyim. 1 2 3 zincir ve köşedeyim. Köşeyi yine eklemeden devam edeceğim. Dediğim gibi 4 tanesi bir araya geldiğinde ekliyoruz. Tabi bunu yaparken bu bir masa örtüsü veya işte sehpa örtüsü falan olmadığı için bluzumuza uygun bir hale gelmesi gerekiyor. Eklemelerimizi de her zaman bluzumuzu yayarak yapacağız. Şöyle düşündüğümüzde hemen şöyle çevireyim. Şimdi şurası bizim bluzumuzun ön ortası olacak. Şöyle bir görüntümüz var. Burası da yana doğru gidiyor. Arkada muhtemelen şu motifimiz şöyle dönecek. Şimdi burayı boş verelim. Öne bakıyoruz. Bazen şurada da birleştirme yapmamız gerekiyor. Anlatabildim mi? Eğer burası kol kenarına gelecekse ikisini birleştiriyoruz. Tam ortaya geliyorsa dördünü birleştiriyoruz. Onları da göz ardı etmeden birleştirmelerimizi yapacağız. Şimdi ben size gelişi güzel bir şekilde gösterdim. Ben örerken arada hepsini toparlaya devam edeceğim. En sonda size nasıl bir sistem içerisinde bu motifleri oturttuğumu anlatacağım. Kaç motif gittiğini anlatacağım ve tüm detayları da anlatıyor olacağım. Şimdi örmeye devam ediyorum. Sonra buluşacağız. Şimdi size daha önce de bahsetmiştim. Bazen motiflerimizi
4 tane motifi bir araya getirerek birleştiriyoruz. Bazen de 3 tane motifi bir araya getirerek birleştirmemiz gerekiyor. Şimdi böyle bir örnek olunca hemen video açarak size göstermek istedim. Şimdi görüyorsunuz şurada 1, 2 ve 3 tane motifimiz birleşecek. Şurada da 1, 2 ve yine bu birleşecek. Ve şurada da yine 1, 2 ve 3 motif bir araya gelerek köşelerden birleşecek. Şimdi bir tanesini beraberce yapalım. İki farklı yolu var. Bunu bilenler biliyordur. Bilmeyenler için tekrarlamak istiyorum. Ben yine köşemi yaptım. 2 trabzan, 2 zincir yaptım ve burada kameramı da kontrol edeyim. Evet. Burada tığımla şöyle bir bu kirpikten girerek ipimi alarak şurada bir sık iğne yapabilirim. Şöyle bir görüntümüz olur. Veya burada 2 tane zincirimi çektim. Birazcık ilmeğimi uzattım. Buradan boş bir şekilde tığımla girdim. Buradan da girdim. Buradaki ilmeğimi alıyorum. Ve bu ikisinin içerisinden geçerek zincirlerimi çekiyorum. 1, 2 ve burada kirpiğime devam ediyorum. Aynı şekilde devam ederek istediğiniz şekilde ekleyebilirsiniz. Evet, motiflerimi bitirdim. Bir güzel de ekleye gittim ve şu an bluzum istediğim noktada. Şu an görüyorsunuz her sırasında 6 tane motif var. 3 sıradan oluştu ve ön ve arkaya da ikişer motif daha ekledim. 3 kere 6 18 artı 4 22 tane motifimiz var. Birazcık da beden olarak bana bol oldu. Özellikle öyle istedim. Yoksa ben bunu ince iplikle de örüp bedenime yapıştırabilirdim. Ama yazın tavsiye ederim. Ferah giyinmek her zaman güzeldir. Şimdi efendim şurada da askımızın bir tanesini yaptım. Biliyorsunuz motiflerimi 3 numara ile örmüştüm. Askıyı sık iğne git gel şeklinde ördüm. Başlangıcımızda minicik bir püfümüz var. Onun dışında bildiğiniz şöyle görüyorsunuz sık iğne örerek ördüm ve yine aynı kat ile ördüm. 2 kat falan yapmadan motiflerimi ördüğüm kat ile ördüm. Aynı pamuk ip. Şimdi burayı beraberce öreceğiz. Ve şurayı hemen saymak istiyorum. Kaç sıra örmüşüm? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 sıra örmüşüm. Hemen bir santim vermek istiyorum. Bunu size öylesine veriyorum. Aklınızda bulunsun. Ama kendinize örerken tabii ki bunu nerede istiyorsunuz ona göre yapıyorsunuz. Hemen mezrumu aldım geldim. 3 aşağı 5 yukarı bir fikriniz olsun istediğim için hemen ölçüyorum. 29 santim kadar bir askı yapmışım. Bir de şunu da söylemek istiyorum. Hemen onu da şu bölümden anlatayım. Henüz ütü falan vurmadım. Vurmayı da düşünmüyorum. Birazcık böyle olsun istiyorum bu sefer örgümün. Daha böyle tok tok. Şu bölüme motifin yarısını yaptım. Şöyle bir düz olsun diye. Şuradan itibaren hemen kıvırarak göstermek istiyorum. Şu motifimizin şöyle olduğunu düşünün. Yarısını yaptım. Ekledim. Aynen burada olduğu gibi ki bundan daha da belirgin oldu. Böyle yuvarlak bir görüntü oldu. Ve hiç hoşuma gitmediği için o motifi aradan çıkarttım. İstiyorsanız yapabilirsiniz. Yani böyle daha güzel oldu bence.
Şimdi hemen nasıl yaptığımı askıyı göstermek istiyorum. Yine buna ayrıyetten çizim olarak da size kısaca anlatacağım. Hiç merak etmeyin. Motiflerimin kaç santim olduğunu da söyleyeceğim. Şurada hemen bizim 4 zincir çekerek yapmış olduğumuz ikili ikili olan trabzanların tam ortasındaki kirpiğimize battım. Bir tane zincir çekiyorum ve buraya 4 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 ve 4. İstiyorsanız 3 numarayla da örebilirsiniz ama ben şu sert dokuyu sevdim. Şöyle olması esnemiyor, görüyorsunuz. Şöyle yaklaştırayım. Çünkü ip ne kadar sıkı örerseniz örün birazcık esneme payı var. Ne kadar az esneme payı askıda o kadar iyi benim için. O yüzden böyle ben ördüm. İstiyorsanız burayı 3 numarayla da örebilirsiniz. Veya trabzan da örebilirsiniz. Çakma sık iğne örebilirsiniz. Veya başka bildiğiniz bir askı çeşidi varsa hoşunuza giden onunla da örebilirsiniz. Dönüyorum, bir zincir çektim. Yine her bir sık iğnemin tepesine bir tane batarak ilerliyorum. Yine bir zincir çektim, döndüm. Yine aynı şekilde 4 sık iğne bir zincir, 4 sık iğne bir zincir şeklinde git gel şeklinde öreceğim. Burada da kata girdim. Hemen bir düzeltmem lazım. Böyle katlı iplerle de yeni başlayanlar için söylüyorum. Bir katına girdim. Öyle olsun ben devam edeyim demeyin. İp örgünüz bitene kadar başınızı ağrıtır. O yüzden fark ettiğiniz an hemen söküp orada ipi bir güzelce düzeltin. Yine döndüm. Bir zincir çektim. 4 sık iğne. Aynen diğer askım kadar olunca da yine birleştirme kısmına beraberce göreceğiz. Şöyle bir görüntüm var. Evet, eşit miktarda ördüm. Şimdi beraberce eklemesini yapacağız. Bir zincirle yukarıya çıktım yine ve artık şuradaki kirpiğimin içerisine ekleyeceğim. Yine aynen sık iğne yapıyormuş gibi buraya battım. Karşıdaki kirpiğime de batıyorum. Bir tane karşıdaki kirpiğimden aldım. Şöyle birazcık sıkarak yapmak istiyorum. Buraya tekrar battım. Yan sık iğnedeyim. Yine kirpiğimdeyim. İçinden ilmek çıkarttım. Yan sık iğnedeyim. Yine kirpiğime batıyorum. İlmeğimi alıyorum. Tığımda yan sık iğnedeyim. Dördüncü sık iğnem. Yine kirpiğimden geçtim. İpimi aldım. Şu katından almayayım. Yine burada hepsini biriktirdim. Şöyle güzelce bir düzeltip hepsini aynı anda çekiyorum. Sıkıştırıyorum. Aynen fıstık yapar gibi bir şekilde burayı birleştirdim. Şöyle de birazcık pay vererek ipimi koparıyorum. Başlamış olduğumuzun tam tersi bir işlem yaparak hemen şurada da göstereyim. İlla böyle yapmak zorunda değilsiniz. Ben böyle yapmak istedim. Şöyle göstereyim. Kirpikten çıkıyor bir tanesi, bir tanesi de kirpiğe fıstık gibi eklenerek örülüyor. Eğer istiyorsanız bu yanlara da kirpik falan yapabilirsiniz ama zaten model o kadar çok kirpikten oluşuyor ki artık ben daha fazla kirpikle uğraşmak istemedim açıkçası. Ve şurada ben ne yapıyorum şimdi? İplerimi bir güzel temizliyorum. Ölçüyorum, biçiyorum ve geliyorum. İnanın giydiğimde çok güzel oldu. Tek askıyla giydim az önce. Dedim son bir kez bakayım, askımı kontrol edeyim.
Böyle içerisine askılı bluz veya göbeği açıkta bırakacak strapless bir kıyafet veya uzun bir elbise giyerek değerlendirebileceğiniz güzel yazlık bir parça oldu. Yazın bikini üstüne, maya üstüne de plajda giyebilirsiniz. Şimdi dediğim gibi detayları yazıp geliyorum. Evet efendim, bluzumuz tamamlandı ve karşınızda detaylarıyla geldim. Çok kolay bir bluzdu. Çok da çabuk örebileceğiniz bir bluzdu. Ben elimde başka işler olduğu için yine birkaç güne yayıldı ama sadece bununla ilgilenirseniz bir günde bile örebilirsiniz. Ben buna ne demişim? Çiçek motifli bluz demişim. Motifimizin ölçüleri şöyleydi. Benim örüş tarzım ve ipim ve tığımla da alakalı değişebilir ama size fikir olsun. Benim ipimle, benim tığımla 13 santim bir kenarıydı motifimizin. Kare şeklinde bir motif idi. Şöyle de göstererek devam edelim. Ve çaprazdan ölçtüğümde 16 santimdi. Neden çaprazı ölçüyorum? Çünkü benim asıl motifi kullanacağım alan çaprazı. Çünkü efendim bizim bluzumuz şöyle gözüküyor. Gördüğünüz gibi çaprazı önemli benim için. Buradan da bakıyorsunuz çaprazı önemli. Yukarıdan aşağıya da çaprazı önemli. Sadece kirpiklerden, kenarlardan ekleyerek motifleri birleştiriyoruz. Onun dışında bana bluzun çaprazı lazım dermişim. Ben bluzumu göğüsler 2 tane önde, 2 tane arka bölümde olmak üzere tek, onun dışında 3 sıradan oluşuyor ve her sırada da 6 tane motifimiz var ve hepsine de çapraz şekilde eklendi. Şuradaki neden çaprazı önemsiyorum konusuna gelirsek de efendim, göğüs çevresi artı bolluktan bahsediyoruz. Siz de eğer göğüs çevresi artı bolluk 16 santime denk geliyorsa gayet güzel bir şekilde bu bluzu hiç değiştirmeden aynen benim ördüğüm gibi örebilirsiniz. Ama göğüs çevreniz farklıysa o zaman şu 16 santimi ya da önce bir motifi örersiniz. Bir motifin ölçülerini alırsınız. Uzunluğu nedir? Çaprazdan ölçünce kaç santimdir diye. Daha sonra göğüs çevrenizi ölçersiniz. Diyelim ki 110 santim. Ona göre motifinizi ya kalın bir tığla örersiniz ya da bazı bölümlerini değiştirirsiniz. Mesela aralardaki zincirleri değiştirirsiniz. Ben 2'de çektim, 3'te çekersiniz. Kirpiklerini birazcık uzun yaparsınız. Yine sizin motifiniz bir şekilde bedeninize uyarlanır. Şimdi geliyorum 16 santim çarpı 3. Neden 3? Çünkü önde 3 motifim vardı. Eşittir 48 santime denk geliyor burası. Ve daha sonra 48 santimi de 2 ile çarpıyorum. Ön ve arka beden 2 tane olduğu için 96 santime göğüs çevreme ulaşıyorum. Birazcık da bol oldu. Çünkü eklemelerimi ben birazcık özellikle geniş tutarak, elimi bol tutarak yaptım. Yine sayılar aynı ama kirpik bölümlerine özellikle bol tuttum ki beni böyle daraltmasın diye. Gelelim efendim. Şu yanında bir tane yarım motifimiz var. Yarım değil aslında bir tane motifimiz. Birazı önde, yarısı önde, yarısı arkada kalıyor. Bu tarafta da aynı şekilde motifimiz önde ve arkada oluyor. Tam çaprazından 18 santim yan uzunluğumuz. Şurada iki motif önde. Ay çok da çirkin bir kalemle çizdim. Hemen sileyim ben bunu. Şöyle kırmızıyla yapsam daha güzel olacak. Ön ortamız bizim kaç santim oluyor? 16 idi. 16 32 santime denk geliyor. Şöyle yeniden çizelim. 32 santim ön ortası. Şuradaki iki motifimiz de yine 32 santim. Çok kolay bir bluzdu. Sadece eklemelerde dikkat ediyorsunuz ve motifi örerken özellikle
Çok dikkatli olursanız eklemeleriniz mükemmel bir şekilde oturuyor yerine. İpim yine aynı ipten ördüm. Birinci bölümdeki ipi devam ettim tabii ki. Viskon pamuk bir ip idi. Ben kilo ile almıştım, o yüzden bir markası yok. Ve tığım 3 no idi. Bluzun askısını sadece 2 numara ile ördüm. Diğer taraflar 3 numaraydı. Ve kaç numara ip kullandığıma gelirsek de efendim, bu güzelliği, henüz askılardaki ipleri de temizlemedim ama şöyle geri kalanı temiz. Şöyle göstereyim. Gayet de güzel, rahat bir bluz oldu. En kısa zamanda resmini çekip kapağı da ekleyeceğim. Orada daha da net görürsünüz. Zaten santimlerini de verdim. Kendi üzerinizde ölçerek nerenize geliyor, ne kadar örersem ben bunu biraz genişletirim gibi de fikriniz olmuştur. 185 gram ip kullandım efendim. Bu ölçüler için, bu kadar motif için ve tığ için. Eğer farklı bir ölçüde, farklı bir iple, farklı bir tığ ile örecekseniz gramınız değişir ama 3 aşağı 5 yukarı şu minvalde dönüp duracaktır. Dilerim işinize yarayan, hoşunuza giden bir model olmuştur. Yeni modellerle buluşmak üzere. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.